kurtardım. Sen çıkabilirsin. Aha, sintina bombası çalıştı. Geri. Geriye doğru Geriye. gidince. Günaydın sevgili dostlarım. Türkiye'de herhalde en sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Adrasan'dayız. Serhat'la beraber geldik. Karavanımızı atladık. Teknemizde sabah Adrasan'da sağ olsun Kenan var bizim, o çok yardımcı oldu bize. Traktörüyle indirdi. Çünkü burada kum biraz yumuşak. Sert bir rampa yok. Beton bir rampa olmadığı için. Teknemizi attık suya. Hava da güzel bugün öğlene kadar. Bütün takımlarımızı, setuplarımızı hazırladık. Bayağı da bir takım aldık yanımıza. Hedef balığımız kuzu. Ama değişik balıklarda deneyeceğiz. İnşallah bir tane kuzu alırız. Ondan sonra dip balıklarına da bakacağız. Silikon ve jig denemelerimiz olacak. Ama sabah önce kuzu için yem yakalamamız lazım. Palamut yakalamamız lazım. Yazılı yakalamamız lazım. Takımlarımızı sererek ufak ufak Pırasalı Adası'na doğru yol alacağız. Koy çıkışına kadar inşallah birkaç tane, burada tuna tüpümüz yok bu teknede. Birkaç tane palamutu ölü tutacağım. Pırasalı'ya yakın bir yerde bir tane de palamut alırsam onu da canlı takıp o bölgede kuzu avına bakacağım. Bugün yanımıza kumanya almadık. Serhat'a dedim ki tüp aldık. Tava ve yağ aldık. Ya tutacağız dedim ya öleceğiz açlıktan. Ya tut ya öl günü, ama buna rağmen 10 kilo altı bir kuzu olursa kesinlikle geri salacağız. Ama 10 kilo bir üstü kuzu olursa sağ olsun Kenan da bizi suya indirdi. Abi dedi bir kuzu bari getir dedi. Bu sezon kuzu yemedik dedi. 10 kilonun üstü bir balık olursa da onu alıkoyup hem biz bugün aç kalmayacağız, öğlen bir koya çekip tüpümüzü, tavamızı yakıp balığımızı yapacağız. Bu bölgeler biliyorsunuz orman alanları arkadaşlar. Normalde ateş yakmak yasak. Biliyorsunuz çok büyük orman yangınları oldu ve çok büyük alanlar. Şu arkadaki dağ komple yandı mesela. Karanlık görünüyor mudur emin değilim ama. O yüzden bu konuda da bir duyarlılık çağrısı yapayım ben. Ormanlık alanlarda koy bile olsa ateş yakmayalım. Çünkü rüzgarla bu kıvılcımlar uçup çam ormanlarımız yanabiliyor. O yüzden biz ateş yakmayacağız. Aslında kamp kültüründe ateş yakmayı biz de seviyoruz ama dediğim gibi bu konu daha önemli bence. Tüp aldık yanımıza, tava aldık. İnşallah yiyecek bir balık da yakalayıp karnımızı doyuracak. Şimdi setuplarımızı yapıp çıkıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Adrasan'da birkaç gün harika avlar bizi bekliyor. Evet, şunları da göstermek istiyorum aslında arkadaşlar. Tabii biz böyle kullandığımız sahteleri, silikonları her seferinde kutusuna kaldırmak bilmem ne çok zor. Teos'tayken o yüzden Serhat'la Nalbur'a gittik. Şöyle kova aldık. Şu kovanın içine de şöyle sert lastiklerden bulduk. Bunları da sikayla bu kovanın içine yapıştırdık. Bütün jiglerimizi, rapalalarımızı, işte bakın burada vibrasyona kadar var. Bu kovalarımıza yerleştirdik. Full fishlerimizi de deneyeceğiz burada. İnci kularımız var, trollinglerimiz var. Böyle bir organizer kendimiz dizayn ettik. Yani bulamadık hazırda da. Çok da pratikleştirdi işimizi. İş bitince de altlarını deldik. Bunların tatlı suyla yıkıyoruz. Paslanmasınlar diye teknenin içine koyuyoruz. Çok pratik. Tavsiye ederim herkese. Bütün takımlarını bu şekilde bir noktada toplayabilirler. Ellerinin de altında olur her zaman. Hadi bakalım rast gelsin bize. Evet, burada gördüğünüz gibi yazılı palamut ve lüfer rapalalarımız var. Full Fishing Legend serisi. Ben bu bölgede hep daha önce mavi altı kırmızı veya pembe olan rapalalar kullandım. Bu bölgede iyi iş yapan rapalalar bunlar. Bir tane rapala atacağım. Bir tane bizim İlkay abimiz var. İnanılmaz işçiliklerle asistler, çapariler yapan bir abimiz. Bize de sabah Adrasan'da denk geldik. O da çocuklarıyla tatile gelmiş. Şöyle beşli keçi kılından yapılmış ve üzerleri özel gözlü falan filan çok güzel bir çapari bırakmış. Bir tane rapala atacağım. Bir tane çapari atacağım arkadan. Bir tane de kurt atacağım. Bugün burada yazılı ve palamutta hangisinin daha fazla iş yaptığını görmüş olacağım. Yani takımları yarıştıracağım birbiriyle. Çünkü arkadaşlar bize sürekli soruyor, abi kullandığım takımları da bize yazsana, anlatsana diye. O yüzden bugün takımlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Menderes abi günaydın, nasılsın? Vallahi biz de dün akşam geldik, işte tekneyi indirdik. Nasıl durumlar, av durumları? Senden en doğru haberler senden gelir. Yani zaman zaman çok iyi, zaman zaman zor. Her zaman deniz belirsizliği yani. Yerler açısından iyi. Topik de var, Aha. palamut da var, boylar da var. İyi, süper. Bol bol yem tutacağız yani. Evet, Menderes abimize bir iki tane rapala verelim. Bolca'da getirdim, full fish vereceğim demiştim ya sana. Evet. Bunlar sabah palamut için aldım ama tamam. Dışarıda da görüşürüz. Bunlara da iğne, üçlü iğnesi yok ama vardır sende abi. Şey yapalım. Tamam. Full fishleri biraz dene istiyorum burada. Görüşürüz. Yani şeyde de izliyorum, iyi gözüküyorlar. Ben de şimdi deneyeceğim bugün, bakalım ne yapacak. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere abi. Rast gelsin.
Rapala düğümü atıyorum buna. Normal bir tane halka yapıyoruz şu şekilde. Arkadaşlar herkesin bildiği normal bir düğüm bu. Rapalanın deliğinden geçiriyoruz. Tabii benim gibi yaşlı olunca biraz zorlanabilirsiniz burada. Bu en sağlam düğümlerden biridir aslında. Sonra halkanın içinden geri geçiriyoruz. Geri geçiriyoruz. Misinenin üzerinde 3 tur doluyorum ben. 2, 3 tur doluyorum misineyi. Ondan sonra misinenin ucunu şu yaptığımız halkadan geçiriyoruz tekrar. Sonra yine ucunu burada oluşan yeni halkadan geçiriyoruz. Islatıyoruz diye her zaman gibi. Bakın şöyle bir düğüm oluyor. Rapala rahat rahat yüzsün burada diye bu şekilde bağlıyoruz biz. Rapala suyun birkaç metre altından gelsin istiyorum ben. Ben de burada yemimi daldırmak için sıyırtma kullanıyorum. Bedenimi ayarlayacağım. Aşağı yukarı bir sıyırtma ile rapala arasına 7-8 metre bir boşluk bırakıyorum. Ondan sonra sıyırtma tarafında bağlayayım. Yem bolmuş. Menderes abiden güzel haberler aldık. Yem önemli arkadaşlar. Her boy varmış. Gobene varmış. Yazılı varmış. Her çeşit her boy var dedi. Bu takımımız hazır. Ben ufak ufak yürüyeyim. İlk takımı serelim. Burada Shimano Saragoza takımımız var. Bunu Parumarin bize yarışmada ödül olarak vermişti bu takımı. Kamışımız tabii ki Hök. Hotspot 350S'i biz de ilk defa deneyeceğiz. Turnuva zamanı Orkinos kamışlarımızı deneme fırsatımız oldu. Ama daha ince kamışları deneyemedik çok fazla. Şimdi kuzu avlarında onları da deneyeceğiz. Rapalamız nasıl yüzüyor ona bakalım önce bir. Gayet güzel yüzüyor. Rapalayı bağladıktan sonra suda muhakkak yüzdürün arkadaşlar. Bu kurşunun takımı olduğu için bunu çok salmayacağım. Kısaya bırakacağım. Hemen dümen suyunun arkasında olacak bu. Palamut çok çabuk yırtılan bir balık. O yüzden kalama ayarını oldukça yumuşak yapmakta fayda var. Yoksa balığı yırtarız. Evet, ikinci takım olarak şu İlkay abimizin çaparilerinden bir tane takacağım. Dediğim gibi çok güzel asistleri, çaparileri var. İnce işçilik yapıyor. Düğümleri çok güzel. Kullandığı takımlar çok güzel. Dün akşam da konuştuk onunla. Bize özel ürünler tasarlayacak suatyiğit.com için. Biliyorsunuz suatyiğit.com sitesinde de şu an aktif hale geldi. İşte hövk kamışlar, sigar misineler, full fish'in bütün ekipmanları ekleniyor. Bu tarz böyle butik İlkay abinin yaptığı gibi el işçiliği ürünleri de işte palamut çaparileri, lüfer çaparileri, asistler yakında hepsini sitemize koyacağız. Bir ziyaret edin. Olumlu olumsuz yorumları da videonun altına yazın. Siteyle ilgili abi şöyle olmuş böyle olsa daha iyi olurdur gibi. Onların hepsini kale alıyoruz çünkü. Bizim için de değerli o yorumlar. Sizden ricam suatyiğit.com sitesini ziyaret edip bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Evet, İlkay abimizin verdiği çapariyi de donattık. Ucuna da bakın bu kaşıklar Full Fish'in yeni kaşıkları. Bunlar birçok denizde biz Costa Rica'da kullanmış, trolling'de kullanılıyor ve gerçekten çok başarılı avlar yapıyor. O yüzden bu kaşıkları İbrahim abiyle konuştuk Full Fish'le. Üretip bize gönderdi. Yani fırsat bulursak bunlarla da trolling yapacağız. Bunları da deneyeceğiz nasıl iş yapıyor. Ben şimdi palamut çaparısının arkasına bir tane bundan taktım. Şimdi bu takımı da seriyorum. Yalnız buna 5 tane gobene veya yazılı oturursa bize bayağı bir keyif yaptırır. Buna da ince bir takım takalım. Hotspot 350 bu. S'i değil 350'si. Makine olarak da Avet kullanıyoruz burada. İnce bir takım. Bunu biraz daha uzun sayacağım. Öbüründen o yakındı biliyorsunuz bu çapariyi. Bu biraz daha yüzeye gelecek. Bunu da kalamasını çok sıkmadık. İkinci takımımız bu. Bir tane Special One X makine Jigging Master T4 Monster Game. Ben bugün kuzuya bununla gireceğim. İnce bir takım. Canlı palamutu direkt indirirsem böyle ince bir takımla girip keyif yapmak istiyorum. Şimdi bunu da atalım. Bu takıma bir tane kurt bağlayacağım. Bunların da çok avcı olduğunu biliyorum. 4,5-5 knot dolaşıyoruz bu arada. Onu da bilgi olarak vereyim. Buna biraz daha ince misine takayım. Frile'nin florokarbonu var burada 0,18. Tek palamut geleceği için bize yeterli olur. İçinden geçirdim. Sonra iğnesini bağlayacağım. Kurdun iğnesini taktık arkadaşlar. İğneyi şöyle içinden geçiriyoruz. Şöyle bedene oturuyor. Bu kurdu bir tane bombardoya bağlayacağım. Bombardo biliyorsunuz suyu köpürte köpürte geliyor. Arkasında da bir tane kurt. Bunun kalamasını bayağı açmamız lazım. Buna çok büyük bir gobene veya balık gelirse bu misineyi koparabilir. Ama hangisi avcı onu ava yakaladığımızda göreceğiz. Evet, bombardomuzu da taktık. Kurdumuzu gönderiyoruz. Arkasında bombardo. Bunu en uzağa koyacağım. Aldı. Balık aldı öbürü. Balık aldı öbürü. Ne aldı? Bizim Full Fish Rapala aldı balığı. Evet.
Aslan full fish. Utandırmadı bizi. Kurda atarken full fish işi bitirdi. Ben buradayım dedi. Hayırdır dedi, ne oluyor dedi. Bakalım ne geliyor. Aha bunu da almış. Ha? Bunu da aldı abi. Ha, o da aldı. O da Onda vallahi o biraz bekleyecek. Önce bir alalım şunu. Hadi bakalım aslan parçası. Vallahi kızarım. Bugün yem lazım bize. Gel bakalım. Evet. Güzel bir yem. Serhat bir yandan da bugün açlıktan ölmeyeceğiz diye şu an yüzü gidiyor. Seviniyorum, aynen. Balıkları zaten ölü kullanacağız dedik. O yüzden livara atıyorum. Evet. Legend serisi ilk balığı da full fish aldı. Demek ki gayet güzel iş yapıyor. Diğer takıma bakalım. Balık var mı hala? Kurtulmuş olabilir. Bu çapari ne varsa yakalamış İlkay abi. Yaprak, balık, suda ne varsa alıyor belli ki. Ufak bir balık yaptığı aksiyonlara bakılırsa. Bu çok ufak. Bunu salacağım, o yüzden yem yapmayacağım. Zaten çapariye takıldığı için bir hasar yok. Bunu gönderiyorum. Çok güzel balık. Serhat. Açlıktan ölsek de atalım ufakları abiciğim. Evet, takımlarımı yine seriyorum. Rapala da iş yaptı. Çapari de iş yaptı. Koyun çıkışında bu senenin balığı, bir de bu sürü dolaşıyor. Yani biz aynı yerde dolaşsak o sürüden birkaç balık yakalama şansımız var. Ama hedef balığımız bizim bu değil, yani bu yem. O yüzden burada takılmayacağız. Yani pırasalıya doğru daha irilerine, böyle 700-800 gramlarına doğru yürüyeceğiz. Yemi ararken bir yandan da bir kırmızı takımı yapalım. Pink alalım her zamanki gibi. Siguar Pink. 100 libre. Çünkü bu ara burada 50-60 kilo balıklar var. Benim de gönlümde biliyorsunuz iri kuzu yakalamak var. İnşallah bir tane denk getiririz. Ben turnuvalarda mesela 2 tane Orkinos takımı yaptım. Siguar'ın Premium'unu kullandım. Bir beyazını, bir pinkini. Orada da enteresan şekilde balık vuruşlarının hepsini pink'e aldık yine. Orkinos'ta da. Zaten kırmızıda pink'in ayrıcalıklarını daha önce anlattım hep. Avcılığını, her şeyini. O yüzden burada da kuzu avında da yine pink'i tercih edeceğim. Geçen Teos'ta sağ olsun sevgili Muhammed diye bir beyefendi Orkinos avında 3-4 tane iğne verdi. Bu iğneler canlı yem bağlamak için yapılmış özel bir iğne. Circle ayrıyetten kendi halkası var arkasında. Yani hiç çuvaldızla veyahut da işte gözün üzerinden geçirmekle uğraşmadan balığın direkt burnundan takıp canlı bir şekilde balığın üzerinde iğneyi bırakıyorsunuz. Bu iğneyi deneyeceğim. Bugün kuzu avında canlıya bunu atacağım. Direkt burnundan bağlayacağım balığın. İğneyi de üzerinde bırakacağım. Vücuduna saplamayacağım. Canlı bir şekilde göndereceğim aşağı. Evet, düğümümüzü bağladık ama bir test edelim. Düğümleri büyük balıkta test etmek önemli. Özellikle kuzu gibi, orkinos gibi güçlü balıklar affetmez hatayı. Çat der gider. Bu tarafına yine fırdöndü düğümü atacağım. Yani halka yapacağım bir tane şu şekilde. Hazır beklesin diye. Evet, bu takımımızı da hazırladık. Yine Special One X kamışı var burada da. Yonca abla orkinos çekti bu kamışla ya. Mücadele etti bir saat yani. İnanılmaz. Bunu buraya hazır bırakıyorum. Canlı palamut için makinamız P7 Underhead Jigging Master. Şimdi pırasalıya gidiyoruz. Pırıl pırıl bir gobene arayacağım. Yazılımın çeşitleri bunlar. Önceki videomuzdan bilen arkadaşlar vardır, hep bahsettik. İnşallah güzel bir gobene denk getiririz. Canlıyı indiririz. Şöyle 40-50 kilo. Burada 50'ler, 56'lar, 45'ler çok yakaladık. Allah'ım nasip et bize bugün. Rüyamda gördüm. Malum oldu bana akşam. Aldı. Aldı. Kurt aldı. Atın kurt. Çok güzel. Yara da almamış. Hemen geldik. Kurna geçirdik. Ve attık. Şimdi kuzu noktamıza doğru ilerleyip indirelim bakalım ne olacak. Bakalım kısmette bir kuzu var mı? Evet, 85 metre burası. Ben takımı 50 metrelere indireceğim aşağı yukarı. Her 10 metrede bir rengi değişiyor ipimizin. 20 gitti. 40 gitti. Şu an 50 metre aşağı yukarı sudayız. Hemen kalamamızı da ayarlayalım. Şöyle koyalım. Bundan sonrası ya kısmet. Şimdi Akya noktamıza geldiğimizde duracağım ve takımın biraz daha 50'lere inmesini sağlayacağım. Şu an tahmin ediyorum 20-25'lerde falan geliyor. Boşlayacağım. Takımı indirip yürüyeceğim. İndirip yürüyeceğim. Güzel bir kuzu yapışır inşallah. Ya akşam
karaya döneceğiz. Akşam ölmeyiz de öğlen bir şey yiyip yemeyeceğimiz meçhul yani şu an. Palamut kafayı yedi, çıldırdı. Acayip aksiyonlar yaptı. Onu korkutan, heyecanlandıran bir balık mı var acaba altında? Balık aldı abi sen. Soldaki. Bayağı bir şey yaptı. Ya çöpe geldi ya balık aldı. Balığı tersten var. O da dolu ya. Hareket var. Abi bomboş ya. Yok hiç ağırlık yok. Hiç yaptı ama balık alamadı. Ha, full fişe bak. Evet. Full fiş bir tane daha kaptı. Serhat'cığım. Bugün en çok balığı rapalı aldı. Full fiş aldı. O yüzden kurtun yerine de yine Legend serisinin mavi altı kırmızı sudaki balığı alan ama şöyle düz parlak bir beyaz var. Bunu da deneyeceğim. Bunun da iyi avcı olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Deneyelim bakalım. Bugün full fiş götürüyor işi. Balık mı? Balık mı aldı dibe mi kaçtı? Anlayamadım. Allah Allah. Sen kaldın. Oh balık. Kaçtı. Ha? Kaçtı abi. Tam oturmamıştı. Ver abi bunu. Balon mu? Vallahi acaba? balık. Başka balık. Balon değil abi. Ucunda yem, silikon var mı acaba? Asmayı vursaydın. Vuramadım işte. Varmış balık ya. Abi balon mu? Balon değil. Ben sana söyleyeyim, balon olsa parçayı alırdı. Bu balık vurmuş. Ağzına tam girmedi işte. Yine. Girmedi. Hissettim ama. Tasmalamak lazımmış. Yani tasmalayamadı. Serhat'taydı balık. Çok büyük bir balık. Bak göstersene ekranı bak. Aşağıdaki balığı göster. Ekranı göster. Kafayı yedirtti bize. Nasıl bir şey ya? Bunlar şöyle sürer gibi şeyler olması lazım. Aldım. 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 Hadi hayırlısı. Var mı? Ah kaçtı be. Bak 2 lira atlıyor. Ya bir girde ya bir sinerit veya trança dişli bir balık. Full fish'in yeni silikonları. Burada bir balık yakalamak istiyorum onlarla. Bir avcılığı bir görev. Aynı sürünün balıkları bunlar. Ne aldı? Full fish'le şapari aldı. Aldım. Evet. Güzel boy gibi. Evet. Evet, palamutlar geliyor. Bize bir tane lazım ama bunda bizim rapala var. Full fish'in rapalası yine affetmedi, boş geçmedi. Bir tane kaptı geliyor. Çapari de iş yaptı.
Çapar da işi. Kaç tane var onda? Daha iri varsa oradan takalım. Daha iri bir şey varsa. Evet var burada. Daha güzelleri var gibi geldi bana. Ver abi. O güçlü bir makine. Ben şöyle diğerlerini ayıklarız. Şu bir tane alayım. Hemen Fatih sana da göstereyim gel bu iğneyi. Burun deliğinden taktım attım. Şu an palamuta bakmamıza gerek yok. Şu an bir tane canlımız var. Günaydın sevgili dostlarım, günaydın. Adrasan'da ikinci gündeyiz. Birinci gün babayı almıştık biliyorsunuz, hiç şey yakalayamamıştık. Bugün hava aslında yağmurlu, sert bir hava, pek çıkan yok gibi ama biz yine sabah çıktık. Sevgili Fatih var. Geçen videolarımızda izlemeyen arkadaşlar varsa Adrasan'da balık avı turu yapıyor. Çok da başarılı, çok da denizi iyi okuyan bir kardeşimiz. Biz ona misafir olmuştuk. Bugün de o denize çıkmıyormuş kendi teknesiyle, müşterisi yoktu. Hadi dedik Fatih, bugün de sen bize misafir ol. Sabah çıktık, palamut setup'ımızı yaptık. Güzel çapariye 3 tane oturdu yine. O çaparileri yakında koyacağım siteye. Kuzu noktamıza ilerliyoruz. Dün alamadığımız balığı bugün inşallah almak istiyoruz. Dün Fatih çok büyük bir balık kaçırmış. O hevesle biz de onun balık kaçırdığı noktaya geldik. Belki onun kaçırdığını biz alırız. Hotspot 360S gibi çok ince bir takımla kuzuya gireceğiz. Yani bu kadar ince bir kamışla, Saragoz'a spinle, 8000'lik bir makine galiba. Güzel bir mücadele yapmak amacımız bugün. Uzun sürsün önemli değil ama bize aksiyon olsun. İnşallah yakalarız. Hadi bize rast gelsin diyoruz. Balığa devam ediyoruz. Balık etrafındaysa bir iki indireyim becereyim. Evet arkadaşlar. Bunu ne yedi? Hadi bakalım. Bu ürünler bu arada daha ilk üretimdeki prototipler. Yani daha piyasaya satışa çıkmış ürünler değil. İlk ürünler. Bunların hepsini aldım ben. Ben dedim abi bunları denerim. Full Fish İbrahim abiye. Yerli malı, yurdum malı. Fiyatları da makul. Yakında piyasada olacak. Bizi de zaten ilgilendiren tek şey fiyat. Bu işin ticaretini yapıyoruz. Kurtaracağız sizi Fatih, merak etme. Full Fish'le kafayı bozduk. İnşallah. Hadi bakalım. Girdi ol gel. Diyelim. Olmasın, güzel bir girdi olsun. İnşallah. Hadi bakalım. Silikon avcı ama Serhat. İndi mi dayanamıyor. Aha gitti. Tasmaladım da bayağı bir ama gitti. Çok güzel. İyi boyut da çok iyi. Çok güzel taktık bir de. Harika. Aa. Abi bir şey yedi geldi hemen. Baraküda bence. Baraküda bence. Daha buradayız. 60 metredeyiz şu an. Abi balık yüzeyde biz çaparileri toplarken bak bir tane balığı görüyor musun şurada? Büyük ihtimal bir baraküda. Çünkü 60 metredeyiz. 60 metrede balon çıkmaz bu kadar yukarı. Büyük ihtimal bir tane baraküda geldi. Kıtır 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 bak jilet gibi kesmiş zaten. Bize aşağı indirmeyi Bizim- mümkündeyiz. Aşağı indireceğiz adamı. Bizim balığı indirene kadar bizim gobeni yedi. Yani ya vaho ya ceylan palamudu. Yani dişli bir balık yemiş belli. Bak bir tek gagayı bırakmış. Balık yok ortada. Ya çok güzeldi şeyde ya. Şimdi bir daha takımları atıyoruz ve canlı arıyoruz hadi. Bunu bir yerden hatırlıyorum ben. Vallahi ben de hatırlıyorum. Diğer taraftaki mağara bayağı derin.
Evet sevgili dostlarım, dışarısı yıkılıyor. Bir anda kara bulutlar geldi, şimşekler çaktı. Hava fırtına, yağmurda sıkıntı yok da sağımıza solumuza deli gibi şimşekler düşünce biraz Yusuf olduk, tırstık. Ama Adrasan'ın da Suluada'nın böyle bir güzelliği var. Bakın böyle bir mağaraya geldik, sığındık. Zaten karnımız da acıkmıştı. Şimdi yakaladığımız yazılıları ayıklayacağım. Tüpümüz, tavamız, yağımız, her şeyimiz var Allah'tan. Öğle yemeğimizi burada yiyeceğiz. Yani biz fırtınayı keyfe dönüştürdük şu an. İnşallah yemekten sonra fırtına da diner, avımıza devam ederiz. Avdan vazgeçmek kesinlikle yok, ava devam. Şimdi balıkları ayıklayıp pişirip yiyoruz. Sonra avdayız. Daha avdayız yani, bir yere ayrılmayın. Arkadaşlar, yağda balık yapmak için kapalı poşetler çok pratik. Bizim gördüğünüz gibi tuzumuz, karabiberimiz, hatta çeşnimiz karışık, mısır unumuz. Bunu dökelim bence. Anca yeter bu balığa. Tatlı su değdirmiyoruz. Deniz suyuyla yıkadım ben. Bizim o pompamız deniz suyu pompası zaten. 2 partide çıkar bu. Hemen kilitleyelim poşetimize. Tamam, şu an gayet rahat zaten, bir sıkıntı yok. Çok iyi balık zaten. Evet Serhat, dün aç kalınca artık bugün aç kalmamak için her türlü hazırlığı Cevat Kelle gibi yapıp geldik. Bir günlük açlık yeter bize. Açlık terbiye etti bizi. Tuzumuzu attık. Mısır unumuzu da güzel unladık. Hemen şimdi tavamızı kızıştıracağız. Balıklarımızı pişireceğiz. Yani fırtına fırsata döndü ya. O arada fırtına da kalır herhalde. Bulut geçince yatar diye düşünüyorum. Bugün nasipte yazılı varmış. Fazlasını da zayi etmedik bu arada. Karnı doyacak adam mutluluğu. Demek ki arada aç kalmak lazım. Evet. Tok açın halinden anlamaz dedikleri bu işte. Biz artık anlıyoruz. Söylemiyorum. Çaktırmadan götürüyormuş. Uzun zamandır kendin pişir kendin ye yapmıyorduk abi. Evet. Aç kalınca dün tamam. Hepsini yapmaya başladık. Demek ki bizim bir aç kalmamız gerekiyormuş Serhat. Evet abi. Vay 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 vay, adam şov yapıyor ya. Adam şov yapıyor. Fatih, sende neler varmış ya? Ha? Beğendin mi bıçağı? Çok güzel. Ha? Çok muhteşem bir şey. Yemek yapmak istemeyen bile çok bir şey yapmak ister. Sırf onun için ha. Sırf bunun için gelen oranlar var. Her eve lazım. Limon salatanın içinde mi? Evet abi. O zaten gittikçe suyunu komple oraya veriyor. Tadı da orada zaten. Şu. Bununla beraber harmanlayacağız. Olayı bitireceğiz. Yani Sıkma değil de aslında doğramak en mantıklısı. Biraz bol Ben soğan. zaten mağara adamıyım, o yüzden konsept bana çok uydu. Mağaradayız. Ya yapamadım. Vallahi hadi eline sağlık. 10 numara oldu. Abi, her Sen şey bu işi çok biliyor güzel, musun ya? Mağara her şey çok muhteşem oldu. Ortam
Suat abinin vardı. Zaten bize yeter. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Buna gerek yok. İyi güzel oluyor abi. Abi zaten balığı da çok pişirmemek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Dedim ya fırtınayı avantaja çevirdik şu an lehimize. Neredeyse iyi ki fırtına olmuş diyeceğiz. Gerçekten olmazsa böyle bir şey yapamayız. Ya üşenirdik belki yapmazdık bunu. Çünkü neden? Balık sevdası şeyde bırakıyor bizi hep. Hani dur şimdi balık geldi, ha geldi, ha geliyor. Boş ver, yemesek de olur. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Abi teşekkür ediyorum. Eyvallah. Vay 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 vay. Hadi ye bakalım. Şuna bir bak, şuna bir bak. Balık da taze gibi sanki. Bak fırtına da kalıyor bence, bulut geçiyor. Yağmur Biz var. şeylerden tıstık ya, dibimize şimşekler çakmaya başlayınca deli gibi. Bizde de şimdi outrigger var, kamışlar var, elektronik var. Çekeriz Allah elektronik. muhafaza yani. Kafamıza bir yedik mi var ya, ondan sonra biz böyle yanık yanık dönerdik. Şimşek için her şey var. Abi ikişer balık onlara koyalım. Bir de salata koy ortasına tabağa. Mağarada iki tekneyiz. Şimdi yan tekneye ikramda bulunalım. Vallahi içinden ne çıkar şansınıza. Evet abi. Balığı verdik, çayı alıyoruz. Doğru mu? İnşallah. Eyvallah. Elinize kolunuza sağlık. Hep yapalım abi şöyle. İmkansız. Abi. Güzel bir kuzu tutsaydık da keşke şu yanaklarını yapaydık. Evet. Balıktan kimse fırsat bulamıyor. Yani balıkçı adam oraya yemek yemez, yemek aramaz. Ancak böyle bir havada. Bak, deniz patlayacak. Yalnız mısır unu ve zeytinyağında yazılı inanılmaz güzel olmuş. Evet. İşte Serhat, benim özüm de bu. Mağara ve ben. Abi aldı. Bırakıyor vallahi oynuyor şu an. Abi senin balık var. Bırakıyor abi. Oynuyor değil mi şu an? Galiba ağzında. Evet, ağzında. Hadi be. Ağzından aldık. Ha? Yine tasmalayalım dedik, otursun dedik ama. Evet. Arkadaşlar. Bak yere yapışmış zaten. Böyle yapışıyor abi. Çekmiş, çeker gibi yapıyor. Hava Değişik almayacak bir his. şekilde. Kuzuyu da kaçırdık, şu an mutsuzuz. Hadi güzel kalp. Senin ne işin var burada ya? Bunu yer mi kuzu acaba? Ha? Çok güzel bir yem gibi. Hatta yemden öte bir şey gibi. Zorluyor. O bene. Tam aradığımız. Aldın mı? Hayır. Al sen. O bitene kadar devam et. Ters tutuyorsun, ters. Alt oda. Ha öyle, sol elle. Sol elle, bak. Kalama gayet güzel. Denk gelmiş yere. İğne de oturdu. Bunu alıyorum. Alma, kalsın suda. Bakarsın double strike yaparız. 2 kuzu olur. 2 yem atalım dedik, bak buna geldi yine. İnce takıma gelsin istiyordum ama. Bu da ince gerçi. Ha? Ne çekiyor? Special One S.
Büyük bir balık değil. Büyük bir balık değil. Ha? Yani 7-8 kilo bir balık diye tahmin ediyorum. Asıl o gobene alacak devi. Bekle. Onda bayağı sağlam bir gobene var çünkü. Acayip kafalar atıyor yalnız balık. Acayip kafalar atıyor. Ha? Hadi bakalım. Ona büyük bir şey bekliyorum. Gel bakalım aslan parçası. Bu böyle kuzu değil de güzel bir girda falan olsa ne güzel olur ha? Veya sinerit. Yok aynası kuzu gibi. Ele geçiyorum. Şunu taktım şöyle. Alırsa alsın. Gel bakalım. Güzel bir kuzu evet. Evet güzel bir kuzu. Bakıyorum. Ah gitti. Ha. Ha süper. Abi salacaktık zaten. Evet zaten salacaktık çünkü 10 kilo altıydı. 7-8 kilo bir balıktı. Abi gel. Devi bekliyoruz, bir tane gobene var öbüründe çünkü. Bu güzeldi. Gitmesine de sevindim, hiç elimizi bile sürmeden balığı tertemiz gitti ama balığı gördük cam gibi. O güzeldi, bizim için değerliydi. Balığın inişini görüyorum şu an ben. Bak aşağı inişini görüyorum balığın. Raymarin'de yazıyor be, yazıyor. Fatih nasıl buldun Raymarin'i bu arada? Abi çok güzel. Ha? Çok güzel bir makine. Yani dibini net gösteriyor, kayalığı net gösteriyor. Sen kullanmadın galiba Raymarin'i daha önce. Güzel. Balığın aşağı gidişini bile yazdı. Dipte de güzel bir balık yazdı bu arada. Yine. Hadi bakalım gobeneye bir dev gelsin. Bu gelen balık tahmin ediyorum böyle 7 kilo, 8 kilo civarı bir balıktı. Zaten 10 kilo altına almayacağımızı söylemiştik biz. Tam elimi balığa değdiğim anda, yani balığa dokundum. Zaten çıktı yine de. Süper. Balığa dokundun mu balık senin, almış oluyorsunuz zaten. Şimdi şu ince takıma heyecanlıyım. İp ince bir takım çünkü. Ona bir de böyle şöyle 30-40 kilo, 50 kilo. Gobene de etrafında kuzu varsa heyecanlanıyor. Aksiyon artıyor doğal olarak. Strese giriyor çünkü balık. Çıldırmış vaziyette. Evet şu an çıldırmış vaziyette. Boydaki Ya şununla çok zevkli olur ya. İnşallah alırız şununla bir tane. Normalde 7-8 kilo balığa bayağı burada müşterilere aksiyon yapıyorsunuz yani. 20 dakikamız var bu balıkta. Herhalde biz 3 dakikada falan çektik balığı. Evet, balığın bağlı olduğu şey gitmiş. Ya balık bir yerde. Üstüne de sağ ol. Balık takıldı bir yere. Hadi toplayalım takımları da gazlayıp gidelim bence. Bir şey geçeceği yok burada. Ha? Herkes bir kafa kaldı.